Şimdi size sıradan bir Heidi'nin asıl hikayesini anlatacağımı zannedeceksiniz. Ama yanılıyorsunuz. Çünkü bu hikaye çok başka. Bu yüzden birazdan duyacağın şeyler sadece Heidi değil, bunun gibi daha bir sürü masal veya çizgi dizide bulunan korkunç gerçekleri saklamakta. Şimdi videoya başlamadan önce bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenerek veya kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Eğer Discord hesaplarımı takip edersen de sohbet etme imkanı bulabilirsin. Bu arada kanalıma katıl üyesi olan herkese teşekkür ederim. Onların maddi desteği sayesinde kanal her geçen gün büyümekte. Lafı fazla uzatmadan ben Masalcı Dede, videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Heidi 5 yaşında sevimli bir kız çocuğudur. 1 yaşında anne ve babasını kaybettiği için de teyzesiyle birlikte yaşamaktadır. Teyzesi büyük şehirde bir hizmetçilik işi bulunca da onu İsviçre'nin Alp dağlarının bir köyünde yaşayan büyük babasının yanına bırakır. Büyük babası huysuz bir adam olmasına rağmen Heidi'nin neşeli halleri sayesinde zaman içinde araları ısınır. Bu dağ köyünde Heidi'nin Peter isimli de bir arkadaşı vardır. Peter köyde keçi çobanlığı yapmaktadır. Peter ile dağlarda neşe içinde günlerini geçiren Heidi'nin teyzesi bir gün gelir ve onu büyük şehirde çalıştığı eve götürür. Burası Almanya'nın Frankfurt şehridir. Evin kızı Clara tekerlekli sandalye kullanmak zorunda kalan genç ve hüzünlü bir kızdır. Elbette Heidi ona da neşe saçar ve arkadaş olurlar. Gel gör ki Heidi dağları, dedesini, Peter'ı özlemiştir ve evin dadısının baskısından çok sıkılmıştır. Heidi stres yüzünden uyur gezer olunca da evin sahibi onun köyüne dönmesine izin verir. Köye dönüp sağlığına kavuşan Heidi'yi ziyaret etmek için Clara yanına gelir. Birlikte çok iyi anlaşırlar ancak Peter biraz kıskanır ve Clara'nın tekerlekli sandalyesini uçurumdan aşağı atar. Mucizevi bir şey olur ve tekerlekli sandalyesiz kalan Clara bir şekilde yürümeye başlar. Köye gelen babası bunu görünce çok sevinir ve Heidi'nin okuması için dedesiyle kasabaya yerleşmesini sağlar. Clara yürümeye, Heidi ise okumaya başlar. Artık aralarında kopmaz bağlar olan arkadaş olmuşlardır. Maalesef ki birazdan anlatacaklarımız Heidi adını duyduğunuzda artık yüzünüze gülümseme oluşmamasına neden olacak. Dikkatli izleyiciler fark etmiştir. Heidi ayakkabı giymiyor. Ayakları çıplak geziyor. Ne var canım, biz de köyde öyle çıplak gezerdik demeyin. Heidi'nin ayakları karda çıplak, çamurda çıplak, yağmurda bile çıplak. Çünkü o aslında Fertinkindir, yani köle çocukları temsil eden bir figür. Bu Almanca bir terimdir. Fertinkinder kelimesi direkt olarak çevirmek gerekirse çıplak ayaklı çocuklar anlamına geliyor. Bu çocukların ortaya çıkışı ise bugün insan haklarının en büyük temsilcisi olarak kabul edilen İsviçre'de yaşandı. İsviçre 1789 yılında 14 yaşından küçük çocukların fabrikada çalıştırılmalarını yasaklayarak göstermelik bir karar almış olsa da aslında yakın zamana kadar içlerindeki ilkel insanlığı dışarı çıkarmıştır. Çocukları yasal bir şekilde köle olarak çalıştırmıştır. İsviçre'de 18. yüzyıla başlayan bir sistem vardı. Bu sistemde boşanmış ailelerin çocukları, devlete borçlu olan ailelerin çocukları, ailesi hayatını kaybetmiş çocuklar, bir şekilde suça bulaşmış çocukların ailelerinin ve akrabalarının elinden alınarak kilise tarafından başka ailelerin yanına veriliyordu. Maalesef ki bu ailelerin amacı o çocukları huzur içinde yetiştirmek değildi. Verilen bu çocuklar aileleri tarafından çalıştırılıyor, diğer çiftliklerde çalıştırılmak üzere kiralanıyor ya da daha kötüsü başka ailelere satılıyordu. Yani bu çocuklar kelimenin tam anlamıyla köle olarak kullanılıyordu. İnsanlık dışı muamele gören bu çocuklar ahırda hayvanlar ile beraber uyuyordu. Tıpkı Heidi gibi. Asla doğru düzgün beslenmiyor. Küçücük bedenleri en ağır işlerde çalıştırılıyor ve yetmezmiş gibi de sistematik olarak dövülüyorlardı. İşkence görüyor, cinsel anlamda kötü muameleye maruz bırakılıyorlardı.
Elbette insan haklarının yılmaz savunucusu İsviçreliler bu çocukları insan olarak bile görmedikleri için onları diğer çocuklardan ayırmak amacıyla çıplak ayakla gezmek zorunda bırakıyorlardı. Bu özellikleri nedeniyle de onlara Ferdenkinder yani çıplak ayaklı çocuklar deniyordu. İsviçre toplumu bu sisteme o kadar alışmıştı ki cinsel zorbalığa uğrayan, dövülen, işkence gören bu çocuklar tam anlamıyla görmezden geliniyordu. Başına gelenler yüzünden hayatını kaybeden çocukların ölüm nedenleri yerel doktorlar tarafından ise gizleniyordu. Bölgede bulunan Rus bir doktorun bu durumu rapor etmesiyle ancak yavaş yavaş bazı tepki sesleri yükselmeye başlamıştı. Olabilir canım, geçmiş zaman diye düşünüyor olabilirsiniz ama aslında değil. İsviçre'de yaşayan bu insanlık dışı kölelik sistemi ancak 1981 yılında yasaklandı. 1981 yani birkaç 10 yıl öncesine kadar İsviçre'de hala köle çocuklar vardı. İsviçre devletinin bu çocuklardan özür dilemeyi aklına getirmesi ise ancak 2013 yılında gerçekleşti. Heidi hikayesi gerçek mi diye soruyorsunuz. Aslında değil. Heidi hikayesi çok sevimli ama maalesef gerçekler çok daha acı. Daha da acı olanı yakın zamana kadar çocukları köle olarak çalıştırıp taciz eden sapkın grupların bugün utanmadan, özür dilemeden dünyanın diğer ülkelerine insanlık dersi veriyor olmasıdır. Bakıldığında sadece Heidi değil, daha birçok masalın veya çizgi dizinin bu tarz gizli alt metinleri vardır. Bunların başında en önemlileri ve bizlere yıllar boyunca anlatılan Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Uyuyan Prens, çizgi filmlerden Bugs Bunny ve daha aklıma şu an gelmeyen birçok çizgi film ve masalda bu tip hikayeler mevcuttur. Aslında yapılan bu zamana kadar bütün o masallar ve bütün çizgi filmler bilinçaltımıza bazı mesajlar vermek için yapılmıştır. Bazıları cinsellik, bazıları vahşet, bazıları ise çocukluk travması yaşatan şeyler. Çünkü bir çocuğu küçük yaşta etkilemek çok daha kolaydır ki böylelikle gelecekte yani yetişkine evrildiğinde kontrol manipülasyonları çok daha basite indirgenebilir ve en önemlisi ahlaki açıdan bu insan çökertilebilir. Bunun gibi projeler bu dünyada çok fazladır. İşte bu yüzden ben de sizlere asıl hikayesi farkıyla bunları anlatmak için çaba gösteriyorum. Eğer sen buraya kadar izlediysen videoyu zaten beğenmişsin demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.